Merhabalar. Sıradan bir cam kavanozu birkaç adımda böyle değiştirdim. Başlayalım. Bu çalışmamızda peçete dekopajını cam kavanoz üzerine uygulayacağız. Önce yine zemini ıslak mendil yardımıyla temizliyorum. Multi Surface Semi Matte beyaz boya kullanacağım. Çalkalayalım şöyle. Başlıyor. Gibi bir kat uyguladıktan sonra şuralarda girinti olduğu için fırçadan faydalanacağım. Şöyle. Dekopaj serisi oynatma listesinin linkini açıklamalara bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Kurutuyorum. 3 kez yarımşar saat arayla kuruttum. İnce bir kat olduğu için iyi verim aldım. İçine yediriyorum. Başladım. Şu kenarları tekrar alayım. İyice kurumazsa ikinci katı boyadığınızda boya çıkar arkadaşlar. Kurutacağım. İkinci kat kurudu ve üçüncü katı boyayacağım. Fırçama boyayı yükledim. 3 kat boya çok güzel oldu. Boyama işlemini tamamladım. Kavanozumu yükselti üzerine aldım ve kurumaya bırakıyorum. Kavanoz 2 kat boyası kurudu. Bunun için mavi beyaz renkli peçeteden kullanacağım. Şuradan çiçekleri çıkaracağım. İlk büyük olan çiçeği çıkaracağım. Buradan çiçekleri çıkarmaya devam ediyorum. Dekopaj seri çalışmasının bu ikinci videosu arkadaşlar. Dekopaj seviyorsanız ve video izlemekteyseniz beğeni, yorum ve abone olarak el yapımı kanalın devamlılığını desteklemiş olursunuz. YouTube'da abone olmak ücretsizdir. Senin desenleri gerçekten şöyle göstereyim, çok güzel. Ben devam ediyorum burayı böyle. Genel olarak elimdeki kavanozun şekline uygun köşeli bir kavanoz bu. Parçalar ayırdım. Kuru ve temiz yassı bir fırça aldım. Dekopaj tutkalı. İlkini şuraya denemek için yerleştirmiştim. Şimdi tekrar onu iyice yapıştırayım. Şöyle şu yaprağın. Evet. Yaprağın dalı arka tarafta kalmış gibi. Bunu da buraya böyle. Evet. Yavaş yavaş. Çok dikkatli yapıyorum. Yalnız ince peçetede çok güzel dekopajda duruyor. Hiçbir şekilde kenarlarda kabarma olmayacak. Aynısından şuraya düşündüm. Bakalım olacak mı? Kanalımda birçok dekopaj çalışması var ve bu da bir seri dekopaj çalışması. Bilmeniz için linki açıklamalara bırakıyorum. Evet. Çiçek de burada. Şekli yaptıkça belirliyorum. Şöyle yapayım. Yaprak. İşte bu. Kurudu. Şimdi şu yan tarafa başlıyorum. Alıp bunu biraz gelse bu güzel bitişini birbirini de takip etsin, kopuk olmasın diye desen. Hemen buraya sürdüm. Küçük bir parça orayı doldurdu. Şimdi arka yüzeyine geldim. Ve çiçeği yerleştirdim. Biraz daha yukarıdan. Evet böyle. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şunun sapını biraz kısaltacağım. Şöyle. Evet bu böyle. Tamam.
Deseni bir kez kurduktan sonra gerisi çok kolaylaşıyor. Bu da kurudu. Şöyle göstereyim yakından. Evet. Tamam. Böyle merkezden kenar. Şu yaprağın üstünden dal geliyor. Burayı düzelteyim. Tamam. Şöyle yukarı doğru çıkmasını istiyorum da. Evet. Tamam. Evet. Şimdi oldu. Kısmını iyice tutkalı yaydım. Yavaş yavaş yukarı doğru. Evet. Bunu da kurutuyorum. Tamam. De tamamlayacağım arkadaşlar. Dekoratif obje oluşturuyoruz. Eskileri atmıyoruz arkadaşlar. Dönüştürüyoruz. Bu tür eski malzemelerden yepyeni objeler oluşturmakla ilgili birçok video kanalımda var. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Dekopaj serisiyle ilgili linki de aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Dekopaj çalışması tamamlandı. Kuru fırça çiçeğin orta kısmına dokunduruyorum. Zaten çiçeğin tohum sarısından birer farklı bir desende böyle çok yakıştı. Küçük tohumların sanki güneş ışığı vurmuş gibi. Metalik sarı kullandım. Şimdi bunu kurumaya bırakıyorum. Şu yukarıdaki izin üzerinden de aynı şekilde jut ipi geçiriyor. Tamam. Şuradan bunun tamamını saracağım. İlk sıra bitti. İkinci sıradayım. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bitirdim ve bir çakmak ya da kibrit yardımıyla şu iplerin bazılarını alıyorum. Üst kısmını tamamladım. Şöyle iyice yayayım boyayı yüzeye ve şurada bizim kenar bantlarımız vardı. Oraya da çok hafif dokunarak bu şekilde tamam. Bunun aynısını şu aşağı kısımda da yapıyorum. Boyama işlemini tamamladım. Şimdi Multiglaze sır vernik kullanacağım. Yassı fırça aldım. Şu noktadan itibaren bunu yarım gün kurumaya bırakıyorum ve hemen sonrasında son derece şık bir kısma devam edeceğim. En sevdiğim bölüme geldik. Burada genelde sade bir kurdale bağlanır. Ben bunu biraz detaylandırarak daha şık hale getireceğim. Öncelikle metalik sarıyla ölçerek aldığım kurdale için ipi boyayacağım. Şöyle biraz alacağım. Bu şekilde boyamaya devam. Jut ipten güzel bir kurdale yapıyoruz. Hemen ipi şurada sabitledim. 8'ler yapıyorum. Ve ipi arkasından geçirdim, alt kısımdan geldim buraya. Burada da şöyle şunun arasından geçiriyorum. Evet, orta parmağın olduğu kısım arasından geçiriyorum. Kurdalemiz hazır. Kurdalemizi biraz daha şıklaştıralım.
Şöyle boncuklardan kullanacağım. Vazomuz mavi ve beyaz. Nazar boncuklarından kullanacağım. Ve bunu da bağlıyorum. Şık dokunuşun son aşaması. Şu şöyle daha iyi olacak. Evet. Çalışma tamamlandı. Kibritle de şuradaki iplik fazlalarını alıyorum. Nazar boncukları vazonun rengiyle uyumlu, güzel oldu. Şimdi bu çalışmaya çok yakışacak küçük bir dokunuş ekliyorum. 6 kat peçete ayırdım ve bunu şöyle ikiye katlıyorum. Evet. 4'erden 3 tane ortadan ikiye katlıyorum ve makas yardımıyla şu bölümlerini çiçek yaprağı formuna getiriyorum. Hafifçe suyu döküyorum. Akrilik boya, kahverengi ve ten rengi. Bunu suda ıslatalım biraz. Şu kenarlara. Bak beyaz bu. Belli belirsiz şöyle tonlama yapsın. Boyalarla renkleri karıştırarak yeni tonlar oluşturmayı gerçekten seviyorum. Güzel sonuçlara ulaştırıyor. Şurayı, bak burayı unutmuşuz. Orayı hemen şöyle alıyorum. Evet, bu şekilde bunu kurutmaya bırakacağım. Bu sade kalsın. Bu arada A4 kağıdı olabilir, resim kağıdı olabilir. Böyle önce katladım ve bunu böyle bu şekilde bunun etrafında yuvarlayarak dal yapacağım. Şekil verip boyadığım peçeteler kurudu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bir buradan, bir buradan. Akordeon gibi bir şekli verdim. Bir ip alıyorum. 2 kez de bağladım. Tamam. Bağlama işini bitirdim. Ve şöyle iki taraftan açıyorum. Sonra tuşlarını yapıyorum. Kağıt havludan çiçekleri yaptım. Şu tonların bu kadar güzel olacağını doğrusu ben de tahmin etmemiştim. Gerçekten çok beğendim. Ve kağıttan dallar yapmıştım. O dalları yeşile boyamıştım. Şimdi sıra geldi bunları yapıştırmaya. Yapışkanı aldım. Ve bu çiçeği buraya yerleştirdim. Etrafından yapıştırıyorum. Çalışmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Dekopaj serisinin devamını izlemek için de abone olup bildirim zilini açmanız yeterli.